Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size yaş farkı ve sertleşme sorunlarıyla ilgili kısa bir video sunumumuz olacak. Evliliklerde ya da uzun süreli ilişkilerde yaş farkı olabiliyor. Nedenine bakacak olursak birçok nedeni var. Tabii erkekler daha genç kadınlarla beraber olmak istiyor. Kadınlarda daha çok gelecek güvencesi vaat eden, işini gücünü yerine oturtturmuş erkeklerle daha çok birliktelik kurmak isteyebiliyorlar. Kişilerin seçimleri, tercihleri kimseye bir şey demek düşmez tabi. Ama sonuç olarak baktığımız zaman 70 yaşında da 80 yaşında da evlenen insanlar olabiliyor. Sonuçta kişi hayatını yalnız idame ettirmek istemiyor. Kişinin çoluğu çocuğu kendi evinde olabiliyor, yalnız kalabiliyor. Sabahleyin kalktığı zaman kişi bir ses duymak isteyebiliyor. Her gün yalnız uyanmak istemeyebiliyor. Birçok sebebi var. Sonuç olarak eğer çiftin arasında yaş farkı varsa sertleşme sorunları ya da sertleşme ile ilgili problemler birazcık daha gün yüzüne çıkabiliyor. Bunun en sık görülen sebebi şu, daha çok cinsel ilişki sıklığı diyebiliriz. Kişi ne kadar gençse hem erkek hem kadın cinsel ilişki isteği ya da cinsel ilişki sıklığı daha fazla oluyor. Yaş ilerledikçe bu sıklık azalıyor. Erkeklerde yaş ilerledikçe ilişki sıklığı azalırken ilişki süresi uzar normal şartlarda. Bir de refraktör periyot dediğimiz erkeğin dolma süresi, yani cep telefonu gibi düşünün. Erkekler mutlaka iki ilişki arasında bir miktar bekler. Bu 20'li yaşlarda dakikalarken 40'lı yaşlarda saatler olabilir ya da günler olabilir. Daha ileri yaşlarda da günler ya da haftalar olabilir. Bu süre, ilişkiden sonraki süre doğmadan tekrar erken hemen ilişkiye girmeye kalkarsa erkek, bu ilişkide başarısız olabilir. Bu aslında hastada sertleşme bozukluğu var demekten ziyade hastanın refraktör periyodu, iki ilişki arasındaki süresi uzun da denilebilir. Bu önemli bir ayrıntı. Eğer kişi bunun farkında değilse sertleşme bozukluğum var diye bize gelebiliyor. Tabi bunu kısaltmak için verilebilecek olan tedaviler var. Ama kişinin de bunu mutlaka bilmesi gerekiyor. Bunun fizyolojik bir olay olduğunu da, doğal bir olayını da bilmesi gerekiyor. Onun dışında şöyle tablolar da geliyor bize. Mesela 40 yaşına kadar evlenmemiş, bekar kalmış. Ondan öncesinde de aktif bir cinsel hayatı olmamış bir kişi evlendikten sonra her gün ilişkiye girme şansına sahip olabiliyor. Eğer bu kişinin daha önceden de cinsel hayatında mastürbasyon ön plandaysa, mesela normal uzun süreli aktif cinsel hayatı başladığı zaman eğer cinsel performans da çok iyi değilse sertleşme bozukluğuyla karşılaşabiliyor. Hemen ilk birkaç ay içerisinde çift ilişkisinde ciddi problemler oluyor. Daha sonra da eşinden kendini uzaklaştırıyor. Yani ten teması bile yapmak istemiyor eşine ve çünkü eşine yaklaştığı zaman ilişkiye girmek zorunda kalırsa başarısızlık olacak, mahcubiyet olacak, yetersizlik duygusu olacak diye korkuyor ve çift ilişkisini zedeleyen durumlar meydana geliyor. Daha sonra kadın da bu olaydan etkileniyor. Kadında da acaba ben cazibem yeterli değil mi? Eşimi uyaramıyor muyum? Ya da başka birisi mi var diye kadının da aklından birçok soru işareti geçebiliyor. Bu durumlar çok önemli. Mutlaka böyle bir durum varsa erkek de kadın da açık ve net olmalı ve bir an önce profesyonel bir destek almalı. Yani bu konularla ilgilenen bir üroloji hekimine mutlaka başvurması gerekiyor. Hem de çift olarak başvurmasında fayda var. Çünkü bazen erkeklerin, bazen kadınların aklında yanlış bildikleri şeyler olabiliyor. Mesela bazen kadınlar penisin sertleşmesini el kol oynatmak kadar basit bir şey olduğunu düşünebiliyorlar. Bazen Viagra içmeden sertleşsin diyorlar. Neden diye sorduğun zaman da benim için ben uyarabiliyorsam sertleşsin. Viagra'nın uyarmasıyla sertleşmesin. Bu yalancı ve sahte bir uyarılmadır diye düşünüyor mesela kadın. Ve böyle bir uyarılmayı doğru bulmuyor. Ama anlattığınız zaman bu işin fizyolojisini, doğasını anlattığınız zaman çift olarak kişiler bunu kabul ediyor ve düşünce tarzını değiştirebiliyorlar. Bu yaş farkı olduğu zaman daha çok ortaya çıkan durumlar açıkçası. Yaş farkında bunlar daha hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Bir de şöyle durumlar oluyor bazen. Mesela kişi 40 yaşını geçmiş, evlenecek ya da bir ilişki kurmak istiyor ama sertleşme bozukluğu olduğunu, kendisinin yetersiz olduğunu düşünüyor. Kendini tamamen kadınlardan soyutluyor. Hatta uzun yıllar soyutluyor kendini. Yıllarca bu konuyla ilgili hiçbir çaba sarf etmiyor. Hiçbir adım yol gitmiyor. Bu kişiler de geliyor bazen ve bunlar da tedaviyle rahatlıkla düzeldiğini görebiliyoruz. Ya da aklındaki yanlış inanışları toparladığımız zaman kişi hayatında bir nebze de olsun toparlayabiliyor. Önemli konulardan birisi de çiftin birbirinden uzaklaşmaya başladığı zaman ten temasını da kaybetmesi. Yani erkek akşam eve geldiği zaman eşine dokunmuyorsa, eşini romantik ya da erotik tema içeren
davranışlarda bulunmuyorsa tabii ilişki içerisinde sıkıntılar olmaya başlıyor. Çünkü erkek kendini yetersiz görüyor, sertleşemeyeceğinden korkuyor ve eşine hiç dokunmak istemiyor. Aslında eşine dokunmayacak bile olsa mutlaka ten temasını yapması gerekiyor. Hem eşinin hormonal durumu için, hem kendi hormonal durumu için, hem de büyük bir hocamızın dediği gibi bir maçta bir sürü hücum olur ama gol hata olur ama ancak birkaç tane gol olur. Ama maçı keyifli hale getiren de bu hücumlardır. Aslında bu ten teması, gönül teması, göz teması da aslında bu hücumlardan birisi diyebiliriz. Bu da çok önemli bir ayrıntı baktığımız zaman. Kesinlikle çift arasında bu bağın kopmaması gerekiyor. Cinsellik her zaman seks anlamını taşımıyor. Kadınlar için dediğim gibi romantizm ve erotizm temaları çok önemli. Sekse giden yolda. Yaş farkı dediğim gibi bunların hepsini değiştirebiliyor. Kuşak farkı değiştirebiliyor. Bunların arasında bakış açıları, farklılıkları olabiliyor. Çift için cinsel uyumu sağladıktan sonra, çift uyumunu sağladıktan sonra birçok yaş farkı 10 yaş, 15 yaş tolere edilebiliyor açıkçası rahatlıkla. Sonuçta çiftin girdiği ilişki sıklığından ziyade çiftin istediği ilişki sıklığı daha önemli. Mesela bir taraf az istiyorsa, diğer taraf daha çok sıklıkla ilişkiye girmek istiyorsa o zaman sıkıntı oluyor. Ama iki tarafta az sayıda, az sıklıkla ilişkiye giriyorsa, az sıklıkla ilişkiye girmek istiyorsa herhangi bir problem ortaya çıkmıyor. Dediğim gibi önemli konulardan bir tanesi, kişi kendini yetersiz ve eksik görüyorsa mutlaka bu konularla ilgilenen bir üroloji hekimine mutlaka danışması şart bence. Aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.